Merhaba arkadaşlar. İşte size bu muhteşem çantanın yapımını göstereceğim. İşleme, dikiş, fermuar aşaması, saplarını hepsini aşama aşama gösterdim. Size iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı çok önemsiyorum. Evet, merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yepyeni bir çanta çalışması daha yapacağım. Şimdi bu sefer yepyeni, yine penye iplerimi kullanarak yapacağım arkadaşlar. Bu kotumu bu şekilde açtım. Paçasını komple açtım. Ve şu şablonu kullandım arkadaşlar. Şablonum 39 santime 24 santim. Şuralarda da sap için 4'er santim yükseklik bıraktım. Buralara sap dikeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için şeklimi kendim aklımda belirledim. Onun için bir çizim yapmam gerekecek. O çizimlerimi yapacağım. Bu arada abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı önemsiyorum. Bu şekilde bu şablonun etrafından kestim arkadaşlar. Şimdi düşündüğüm şekli yavaş yavaş çizeceğim. Şöyle yapayım. Şuradaki çizimi. Evet. Tamam. Şöyle yapsam daha şey olacak. Çünkü burası biraz geniş kaldı. Beş 6 sıra yapmışım. 1 2 3 4 5 6 sırada buraya yapmışım arkadaşlar. Şimdi şöyle iğneleyeceğim yavaş yavaş. Buraları hep bu şekilde iğneleyeceğim arkadaşlar. Şu anda onları kullanmak istiyorum. Tekrardan.
Devam ediyorum. Son sıraya geldim arkadaşlar. Son sıradan sonra işleme yapmaya başlayacağım. Evet. Şimdi iğnelerle biraz zor olacak ama mecburen bu şekilde yapacağım. Ya da telle tutturup iplerimi sonra telleri sökebilirim de. Bakacağım. Şimdi onun ayarlamasını yapacağım arkadaşlar. Evet, ben işlemeye başladım. Açıkçası renkler işlendikten sonra nasıl duracak diye merak ediyordum. Bir ara bir vazgeçmek istedim ama bir devam edeyim dedim. Olmazsa sökerim. Şimdi işlemeye devam edeyim sizin arkadaşlar. Buradan başlıyorum. Böyle devam ettim. Şimdi bunu kırmızıyı pembe iple üstünden giderek devam ediyorum. Şimdi ilk defa yapacağım bir iş olduğu için söküp dikişlerim fazla olacak. O yüzden vazgeçişlerim de olabiliyor bazı şeylerde. Buraları sarıdan yapmıştım ama değiştirdim. Çünkü çok sarı sarı olacaktı. Sarı daha çok kendini belli ettiği için renk olarak iki tane yerde sarıyı kullandım. Buralara mavi bir penye bularak oraya kestim arkadaşlar. Çok geniş tutmamaya çalışıyorum çünkü biraz böyle sıkıştırsın ki penye iplerimiz biraz sıkışsın istiyorum içinde. Çünkü şuradan altından mesela çok kısa bir yerine çıkıp hemen penye ipimizi yuvarlasın içinde. İşte iğnelerle yapmanın zorluğu bu arkadaşlar. Bu şekilde diğerlerini de burayı yaparken şöyle hafiften kaldırıyorum. Çünkü burada bu ipimiz serbest. Önce buraya bir geçiş yapıyorum.
Şimdi bu aralardaki yerlere farklı farklı küçük küçük desencikler yapacağım. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir başlangıcını yapayım, devamını size göstereyim. Evet, desenlerime başladım arkadaşlar. Böyle küçük küçük çiçekler yapayım istiyorum ilk sırasına. Buradan birkaç tanesini göstereceğim size. Buranın da bu kısmına yapayım istiyorum. Şu son kısımlarına, bu kısımlarına çiçekler yapayım. Buralarına da farklı farklı desenler düşüneceğim. Çıtır çıtır böyle küçük, yani tatlı bir şey olsun istiyorum çantamda. Çiçeğini yapıyorum karşılıklı. Şöyle hemen yanına yaptım şunu. Şu ortaya batıyorum. Her yaptığımda tekrar geri ortaya batıp çiçeğimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi ortalarına da sarı papatyalar yapacağım, yani küçük küçük. Ortalarına da tomurcuklarını yapıp bu şekilde ilk sırayı, aralarına da boncuklar koymayı düşünüyorum. Belki metal boncuk olabilir. Çünkü koyu renkli kotlarda metal boncuk çok yakışıyor. Çok az doluyorum. Çok fazla dolamama gerek yok burada. Evet. Dört kez falan doluyorum arkadaşlar. Evet, ikinci sıramda da bu şekilde renkli renkli küpler halinde işleyeceğim bu sıramı da. Yani dikey ve yatay bir şekilde işlemeyi düşünüyorum bunları. İşliyorum da zaten. Böyle küçük kalmış parça iplerimi de hem değerlendirmiş oluyorum bu şekilde. Biraz yorucu oluyor tabii, iğneye küçük küçük tak çıkar tak çıkar. Ama ben yapmasını sevdiğim için o zorluğa da katlanıyorum arkadaşlar. Böyle 6-7 kez bir sıra halinde işliyorum. Devamında farklı renkten dikey gideceğim. Evet, bu şekilde ben bu sırayı böyle şöyle köşeden aşağıya kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra buraya farklı bir şey düşüneceğim.
Evet, şimdi diğer sıralarımızı ben bu şekilde bu kısmını tamamladım. Şimdi bu kısmının diğer kalan 1 2 3 sırasını tamamlayacağız. Şu ortaya da farklı bir şey düşüneceğim. Şimdi şuradaki boncuklu kısmı yapacağım. Şöyle çapraz çapraz zincir işleri. Şöyle biraz yukarıya doğru takılıyor. Şöyle mesafe bırakarak aralara boncuk yerleştireceğim. Biraz şöyle çapraz ortaya doğru batıyorum. Evet, ben bu sırayı tamamlayacağım şimdi arkadaşlar. Boncuklarımızı takmaya geldi sıra şimdi arkadaşlar. Boncuklarımda böyle metal boncuk kullanacağım arkadaşlar. Güzel, çok şık bir şey. Çok hoşuma gitti benim. Evet. Hemen yan tarafa geçtim. İki kez sağlam olması için iki kez üstüne deliğinden ipimizi geçiriyorum. İki tane böyle boncuktan, şimdi iki tane de normal yuvarlak metal boncuk kullanacağım. Evet, böyle. Şimdi buraya 3 tane yapmıştım. Aynı şekilde bu köşede yaptığım gibi buraya da 3 tane boncuk takacağım. Şimdi bu sırayı devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan, yani buradan başlayacağım. İlk önce farklı renkler kullanacağım bunda.
çevirsem daha iyi olacak. Küçük. Buradan iki tane baklada yukarı doğru yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bir yan tarafa geçiyorum. Diyeceğim yeşili ama önce şu sırayı da göstereyim, orayı devam ederim size. Yani burayı bu yöne doğru indirdim. Şimdi buradan da bu tarafa doğru aynı işlemeyi yapacağım. Evet, sonuna kadar devam edeceğim şimdi arkadaşlar. Kısa kısa göstermeye çalışıyorum. Bölüm bölüm gösteriyorum. Çünkü çok işleme var üzerinde ve video aşırı derecede uzun olunca izlerken insan sıkılabiliyor. O yüzden kısa tutmaya çalışıyorum. Yani bu sırayı böyle sonuna kadar gideceğim. Bir sonraki sırada da şu işlemi yapacağım. Bunu da burayı bitireyim. Ondan sonra size göstereceğim. Şimdi son şekline geçiyoruz arkadaşlar. Zikzak işliyorum. Şöyle.
İkinci sıraya gidiyorum. Birkaç sıra böyle bu şekilde içini doldurarak gideceğim arkadaşlar. Doldurma şekli farklı oldu tabi. Şimdi buralarına da burada yaptığım gibi küçük tomurcuklar yapacağım. Şu aralarını dolduracağım arkadaşlar. Şuraya bir tane boncuk işleyeceğim. Şimdi buraya böyle bir kenarlarına da şekiller düşündüm arkadaşlar. Bu işlediğim modelin şöyle küçük bir minyatürünü bu kenarlara yapacağım. Buraya bu şekilde bir penye ipten işledim bir model. Yani siz istediğiniz şu şekilde çıkarttıktan sonra etrafına istediğiniz şekli koyabilirsiniz. Ben bunları düşündüm. İpliğimizin tomurcuk yeri gözükecek. Şöyle tutturduk. Başlangıcını yaptım. Etrafını komple bu şekilde işleyeceğim. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Sonra içinin süslemesini yapacağım. Bunu da bu şekilde yaptım. Belki biraz daha bir şeyler katabilirim. Sanki çok sade oldu bana bu. Bir tane püskül yaptım. Bir tane daha buraya yapmak istiyorum. Onu da sizinle beraber yaparak göstereyim istedim. Bunun ucuna sapını uzun yapmayacağım. Çünkü buraya böyle bu şekilde tutturdum. Kısa bir şekilde. Şöyle yapayım. Bunu da turuncu ipten yapayım. Şimdi bunu bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Sarabilirsem olacak. Evet. Bu işlediğim bu çanta tasarımını oturuyordum. Bu çanta bayağı bir soğuk bir gündü dışarıda.
Ve elimi şu şekilde yapmıştım. Yani bu şekil bana bunu anımsattı ve çizdim kağıda. Uygulamaya geçtim. Şimdi şu tepesindeki ipliklerimi buraya takıyorum. Sonra çiçeğin bir tarafından bir ucunu bir tarafından da diğer ucunu batıyorum. Sonra her iki ipi arkaya alıp bağlıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Yani bunu arkadan bağlayacağım ipliklerimi. İpliklerim bunlar. Şimdi arkadaki yani biraz sallanması için bol bırakıyorum. İpliklerin mesafesini şurada görüldüğü gibi. Yani ona göre de arkadan çok çektirmeden bağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde birkaç düğüm attıktan sonra sıkıştırabilirsiniz. Şöyle. Şu orta kısımdan genelde işlemeye çalışıyorum. Yani aşağıya doğru. Ortadan çizgiden aşağı doğru yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar neler yaptığımı anlatayım. Çantamızın arka cep kısmını hazırladım. Cep kısmına da aynı penye iplerden kenar, yani bütün bir şekilde kestim, yine benim kestiğim diğer cepler gibi. Kenarlarına penye ipten aynen o işlediğim ön kısmındaki işlediğim penye ipler gibi işledim. Altından da penye ip geçecek, yanlardan da. Biraz süslü bir çanta olacak. Şimdi bunları birleştireceğim. İğneyle tutturdum. Elimde dikiş yapıyorum. Diğer dikişlerini elimde yaparken video çok uzun olmasın diye göstermeyeceğim arkadaşlar. Aynen bu şekilde diğer taraflı. Özellikle şöyle katlanmış kısımlarını alta getiriyorum ki daha düzgün dursun diye. Evet, şimdi çantamızın etrafına geçeceğim. Şöyle uzun bir parçam vardı, işte birleştirmiştim parçalarımı gördüğünüz gibi. Şimdi o alt kısmına hem sert durması için hem de bir aksiyon olsun diye bu şekilde penye iplerimi işlemeye başladım arkadaşlar. Bir sıra daha yapıp bu kısmını bitireceğim arkadaşlar. Sonra çantamın dikiş kısmına geçeceğim. Asıl heyecanlandıran beni o kısım. Şimdi arkadaşlar telasını geçiriyorum. Bu şekilde arkasına iğneledim. Ön yüzünden iğneledim. Arkasına çevirip ütüyü bastırdım arkadaşlar. Şimdi bunları da aynı şekilde
etraflarını keseceğim ve arkasından ütü bastırdığım zaman telamız yapışmış olacak. Bu şekilde telamızı birbirine yapıştırmış olduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi çantamızın saplarını ayarlıyorum arkadaşlar. Sapı için ...70 santim şöyle çantamızın sapını şöyle bir parça kestim. Onu da ölçeyim. ...10 santimlik bir parça kesmişim arkadaşlar. 10 santim. Sonra bunu ikiye katlıyorum. Bu tarafını da katladım. Bu şekilde iğneliyorum. Sonra zincir işi yapacağım üstünden arkadaşlar. Bunu şimdi zincir işlemesine başlayacağım arkadaşlar. Şu an masada çalışmıyorum, o yüzden birazcık zor olacak benim için. Şöyle batıyorum buradan. Yani işlediğim zincir işini biliyorsunuz arkadaşlar. Burayı bu kenardan hem dikmiş olacağım hem işlemiş olacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bu kenardan da dümdüz işlemeyi düşünüyorum. Evet, şimdi astar kesimini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumaşımın üstüne parçalarımı iğneledim. Şimdi kenarlarından kesimlerini yapıp astar parçalarını çıkartacağım. Şimdi aynen bu şekilde bu kenarlarından dikişlerini elimde dikeceğim. Küçük bir yerini açık bırakıp ters çevireceğim. Aynı şekilde diğer parçalarını da bu şekilde dikip ters çevireceğim. Dikimini göstermek istemiyorum her seferinde. Çünkü çok uzun sürecek video. Şimdi arkadaşlar astarımızın cebini hazırlıyorum. Kendi kumaşından yapacağım, astar kumaşımın bir parçasını kestim. Şimdi elimde dikişlerini yapıyorum. Elde makine dikişi yapıyorum. Bu şekilde dikişlerini yapıyorum. Böyle tel çektim. Sonra ortadan ikiye buraya bir bölme dikiş yapacağım. Böyle cepler, 2 tane cep olacak arkadaşlar. Astar kısmını kestik. Bu şekilde yerleştirdik. Ara parçasının astarını da diktim arkadaşlar. Şimdi buna bir ütü yapmam gerekecek. Önce iğne ile bu şekilde düzenledim. İğne ile bu şekilde düzenledim. Bu askı aparatlarını astarımız bu şekilde böyle içine takıyoruz. Buradan iğneledim ve buradan itibaren böyle dikeceğim arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman arkasını diktiğim gibi göstereyim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Kot parçam yetmediği için başka bir aynı renk kottan, çok fark edilmiyor, diktim askı aparatlarına. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde astarının bunu geçtim. Bunların hafiften ütülerini geçeceğim. Şu parçasını da dikeyim. Bu parçasını da diktikten sonra ütülerini yapacağım ve tekrar birleştirme aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi son aşamaya geldim arkadaşlar. Buradan itibaren iğnelemeye başlayacağım. Şuradaki
mesafem çok kısa ama ben yine de yapmaya çalışacağım. Elimde dikeceğim için biraz sıkıntılı olacak ama çünkü burada kumaşlar da ikiye katlandığı için neredeyse 2 4 3 6 kat şey var, kumaş var. Bu şekilde. Önce bu kısmını bir dikeceğim. Sonra diğer kısmını dikeceğim. Monte edip ondan sonra dikeceğim. Onu da ters çevireceğim tekrardan. Bu şekilde arkadaşlar. Tabii bunlar dikişte yerine oturacağı için bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi fermuar kısmını anlatımına geçtim arkadaşlar. Şimdi ben fermuarımı bir terzi arkadaşımdan yardım alarak fermuarımı sağ olsun bana bu şekilde hazırlayıp verdi, dikti. Ben şimdi ama yine de bunu anlatmak istiyorum size. Bu şekilde 2 tane parçayı uzun kabul edin. Ben bunu hazırlamıştım ama bu hoşuma gitmedi. Kendi astarının kumaşından olsun dediler. O yüzden ben de bu astar kumaşını ona getirdim. Bana bu şekilde hazırlayıp verdi. Şöyle 2 tane uzun parçayı yan yana getirdi fermuarın üstünde. Buralardan şuradan dikiş dikti ve yanlarını da düzgün bir şekilde dikti. Bana teslim etti arkadaşlar. Bu kadar. Yani şu fermuarın aradan görünmemesi için bu şekilde kapalı fermuar yaptı. Fermuarımız gördüğünüz gibi içinde ama hiçbir şekilde görünmüyor. Çok şık bir çanta oldu. Tabii bunu daha monte etmedim. Şöyle göstereyim. İğneledim. Bir kısmını burayı diktim. Ama burayı daha henüz dikmedim. Buradan yerleştiriyorum. Bu şekilde içinden de dikişini yapıp birbirine montajını sağlayacağım. Çantamızın tamamını bitirmiş olacağım arkadaşlar bu şekilde. Terzi arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir çantanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir çanta oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.